Macera Zamanı birçok bilinmeyen ve gizemlerle dolu bir çizgi dizidir. Sadece biraz olsun olaylara mantık çerçevesi ve yakından bakarsanız sıradan bir çizgi dizi olmadığını anlarsınız. Bu yüzden ben de birçok bölüm yaparak bunları sizlere anlatmaya çalıştım. Bu bilinmeyen gizemlerden biri ise Prenses Ciklet'in hizmetkarı Naneli Kahya. O büyük sakız savaşlarının çıkmasına neden oldu. Büyücüler şehrini yok etti. Golp tarafından öldürüldü ve bunların hepsi yaşandı. Bu videoda Naneli Kahya'nın bilinmeyenlerini ve tarihini sizlere aktaracağım. Her bir bilginin hangi bölümde olduğunu söyleyeceğim. Böylelikle dileyenler bu bölümleri dikkatli izleyerek benim ne dediğimi çok daha net anlayacaktır. Videoya başlamadan önce bu seriye eğer 1000 beğeni gelirse Golp kimdir ve çizgi dizideki amacı nedir sizlere anlatacağım. Ayrıca ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve Naneli Kahya'nın asıl hikayesi adlı videoma hoş geldiniz. Prenses Ciklet'in yardımcısı dışarıdan tatlı ama içerisinde birçok kötülüğü ve gizemi barındıran bir karakter. Onun hakkında söylentiler çok fazla. Kimisine göre saf kötülük, kimisine göre ise gerektiğinde yapması gerekeni yapan biri olarak biliniyor. Ancak tek bilinen bir şey varsa da Naneli Kahya'nın çok büyük bir gizem barındırdı. Biliyorsunuz, Prenses Ciklet kendi vatandaşlarını oluşturmuş biridir. Yaratmış olduğu karakterlere baktığımızda hepsi saf ve şirindir. Sadece Naneli Kahya ve Muz Muhafızlarının komutanı diğerlerinden farklıdır. Muz Muhafızlarının bir bölümünde çok eski bir savaştan ve askerlerden bahseder. Prenses Ciklet ise konuyu hemen değiştirir. Bu da bizlerin bilmediği başka büyük bir savaşa işaret eder. Bu başka bir videonun konusu, bu yüzden Naneli Kahya'yı devam edelim. Bilindiği üzere prenses yaklaşık olarak 1000 yaşındadır. Kendi vatandaşlarını yarattığını biliyoruz. Bu da teorik olarak Naneli Kahya'nın yaratıcısının yine Prenses Ciklet olduğu anlamına geliyor. Naneli Kahya'nın 300 yaşından büyük olduğunu ama benim tahminlerime göre Prenses Ciklet ile neredeyse yakın olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Naneli Kahya prensesin en sadık yakını ve hizmetçisi, bu da onu ilk yaratılan vatandaşlardan biri yapıyor. Diğer canlılara nazaran Naneli uzun yaşayanlardan bir tanesi. Diğer Şeker Krallığı vatandaşları yaşlanırken Naneli ise hiç yaşlanmıyor. Bu sayede bilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Naneli Kahya diğer şekerler gibi sadece kale içerisinde yaşamamaktadır. Diğerleri gibi korkak değildir. Diğerlerinden çok daha zeki, kurnaz ve öfke doludur. İçinde gizemli ve saf bir kötülük vardır. Prenses Ciklet bunu nasıl göremiyor anlamış değilim, ancak her ne olursa olsun tüm o kötülük ve gizli ilimleri olan bilgisine rağmen Prenses Ciklet'in en sadık hizmetkarı. Şimdi bildiğimiz gerçekleri bir gözden geçirelim. 2. sezon 17. bölümde Prenses Ciklet'in çiçeğini öldüren Finn ve Jake çiçeği nasıl tekrar eski haline getirebilirler diye düşünürken Naneli Kahya olaya şahitlik eder ve yardım edeceğini söyler. Ancak bunun karşılığında ise onlardan bir şey isteyeceğini belirtir. Giderken de ölüme benden selam söyleyin diyerek Finn ve Jake'i gönderir. İlk öncelikle bir canlının ölüm diyarına gidip ölümü görebilmesi için iki seçenek vardır. Bu kişinin ölüp geri gelmesi ya da
gizli geçitten geçip ölümle karşılaşması olarak biliyoruz. Bir gerçek var ki Naneli Kahya ölmedi. Ancak çok eskiden büyük kötülükler yaptığını Uzak Diyarlar 4. bölümden öğreniyoruz. Burada çok eskiden bir kara büyücünün var olduğunu ve tüm büyü diyarını yakıp yok ettiği anlatılır. Büyücüler ise bir araya gelip bu kara büyüyü def edebilmek için savaşır. Bunun sonucunda ise kara büyü canavarı yok olur. Aslında bu kara büyü canavarı Naneli Kahya'nın ta kendisidir. Çünkü o güce olan arzusu ile birlikte bu kara büyü canavarını oluşturmuş ve güç onu baştan çıkarmıştır. Bir düşünün, bedeninizde saf enerji dolaşıyor. Kim bilir ne hissedersiniz. Bu yüzden Naneli Kahya ilk o zamanlar öldürülmüştür. Tarihi veri olarak Golp tarafından öldürüldü. Ancak geri geldi. Böylelikle ölüm ile tanıştı ve onunla arkadaş oldu. Golp, macera zamanının en bilinmeyen ve gizemli karakterlerinden bir tanesi. Bu yüzden bin beğeni eşliğinde gelecek. Sadece Golp, Kaos'un efendisi ve Naneli Kahya Golp'tan daha çok sorun olduğu için onu yok etmiştir. Bu bilgilere Uzak Diyarlar 4. bölümden ulaşabilirsiniz. Nasıl oluyor da bu kadar çok kara büyü bilgisi ve tanıdığı insan var sorusunun cevabı çaldığı kara büyü kitapları. Ancak bütün şekerler masumken Naneli neden böyle? Cevabı ise onun yaratılışı merak dürtüsüyle ortaya çıktı. Ancak prensesten bile akıllı biri olduğunu düşünürsek Prenses Ciklet onu bilerek ve kasıtlı olarak bu kadar iyi yarattı. Çünkü büyük sakız savaşlarının neden olduğunu düşündüğümüzde Prenses Ciklet'in de bir bildiği vardır. Bu başka bir videonun konusu ancak ilk yaratılan sakız ailesi dışından sonra yaratılan canlı Naneli Kahya olabilir. Diğer şeker vatandaşlarından daha komplike, daha karmaşık, daha zeki ve çok tehlikeli. Prenses kendi sınırını zorlayarak yaptığı bir deneyden ibaret. Büyük sakız savaşlarından sonra ise Naneli gibi komplike biri yerine daha basit düşünen, kontrol edilmesi kolay birilerini yarattı. Benim tahminimce Naneli Kahya gibi bir halk vardı. Büyük sakız savaşında ise bunların çoğu yok edildi veya kaçtı. Geriye tek bir Naneli Kahya kaldı. O da sakince ve sinsice Prenses Ciklet'e hizmet ederek ömrünü geçirdi. Bilmeyenler için 2. sezon 26. bölümde Lich serbest kalıp Prenses Ciklet'in içine girdiğinde Naneli Kahya onu gördüğü anda tıslamıştır. Bu sebeple şunu anlayabiliriz. Naneli canlıların aurasına bakarak onların iyi mi kötü mü olduğunu anlayabilecek bir kalp gözüne sahip. Bununla birlikte 7. sezon 10. bölümde bir vampirin nasıl öldürülmesi gerektiğini bilen tek canlıdır. Olur da bir gün vampir kraliçe Marcel'in kontrolden çıkar ve tehdit olursa diye Naneli Kahya önlem almış ve vampiri öldürecek silahlar ve teknikler geliştirmiştir. 6. sezon 10. bölüm olan Nemesis bölümünde Naneli Kahya'nın ne kadar kötü biri olduğunu söyleyen bir avcı vardır. Onun yok edilmesi gerektiğini savunur ama Naneli Kahya tarafından saf dışı bırakılır. En önemlisi 5. sezon 21. bölümde Naneli Kahya'nın Prenses Ciklet'e tokat attığını ve sakız muhafızlarının onun kara büyüyle uğraştığını bildiğini gördük. Buradaki kritik faktörlerden biri Naneli Kahya'nın prenses üzerinde hem sorumlulukları olduğu gibi hem de ona karşı bir sevgi beslediğini öğrenmiş oluyoruz. Prensese nazaran büyük bir otoriteye sahip olduğunu da anlıyoruz. Aslında Naneli Kahya ondan korktuğundan değil, onu sevdiği için hizmet ediyor. Sakız Krallığı'nın en özgür ve güçlü canlısı zaten ta kendisi. Eğer final bölümünde iksir üzerine düşüp bebek haline gelmeseydi savaşta çok büyük bir etkisi olurdu. Ancak bunu asla bilemeyeceğiz çünkü o dönemler artık geçti. Tüm bilgileri toplarsak Naneli Kahya en eski vatandaşlardan bir tanesi. Gücü prensese tokat atacak kadar büyük. Birçok varlık onun kara büyüyle uğraştığını biliyor. Belki de büyük sakız savaşları Naneli Kahya sayesinde kazanıldı veya başlatıldı ve onun kara büyüleri sayesinde zafere ulaşıldı.
Prenses Ciklet her ne kadar teknolojik açıdan zeki olsa da manevi güce sahip değil. O bulunduğu boyutun ötesi olan diğer alemlere geçemiyor. Ancak Naneli Kahya bunları rahatlıkla yapabiliyor. Tabii bir bedeli var. Bu bedelleri nasıl ödediğini bilmiyoruz. Ancak tahminlerime göre 2. sezon 2. bölüm olan Gözler bölümünde ölmüş olan bir goblin, Naneli Kahya, Finn ve Jake'i görürüz. Naneli Kahya yemin ederek bulduğumda böyleydi, ben bir şey yapmadım demekte. Bu durum akıllarda ise şunu getiriyor. Goblin'i öldüren Naneli olabilir mi? İhtimaller dahilinde bu olabilir. Böylelikle o kara büyünün gücünün yanında ödenmesi gereken bedeli de açıklıyor. Naneli güç kazanmak için diğer canlıların bedenlerini, ruhlarını kullanıyor. Bedelini kendisi değil, onlara ödetiyor. Tabii buradaki ana etken rastgele mi yoksa belirli bir kriteri mi var bilmiyorum. Belki de sadece kötü olan canlılara bunu yapıyordur. Bildiğimiz tek gerçek var. Naneli Kahya, Finn ve Jake'i ölüler diyarına gönderirken ödemeleri gereken bedeli öğrendiklerinde Naneli'nin ciddi olduğuydu. Onların bedenlerini istiyordu. Tabi almadığını düşünürsek belki de uzlaşmış olabilirler. Artık orasını bilemiyoruz. Buraya kadar izlediysen Naneli Kahya'nın bu zamana kadar yaptığı ve gücüne dair bilgilerini, gözden kaçmış olan olayları sizlere hikayesel olarak anlattım. Umarım sizler için de yararlı olmuştur. Sizler de buraya kadar izleyip bunu beğendiğinizi düşünerek, emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.